Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen gün Instagram'da da paylaşmış olduğum yıldız çıt çıtların tarifini paylaşacağım. Yani tarif derken zaten kaplama yapıyoruz. Direkt başka hiçbir şey uygulamıyoruz. İpimizi göstereyim size. Bu şekilde Alize Softy Plus diye bir ip kullanıyorum. Ve yani çok kalın ya da aşırı ince olanlarından değil. Şöyle 1.25'lik bir tığ kullanacağım ya da 1.40 kullanabilirsiniz. Belki 1.25'te öremeyebilirsiniz. Çünkü kalın olduğu için tam almayabilir. Ben bir deneyeceğim. Bakayım olmazsa 1.40'la tekrar başlarım. Hemen şimdi bir başlangıç zinciri çektim. Yani en azından zincir çekebildim. Yani kaldırabiliyor bu ipi. Şu şekilde çıt çıtımı böyle tuttuğumda şuradan başlayacağım. Başlangıç noktam burası. Buraya bir tane aldım. Şimdi hemen yanına bir tane daha sık iğne yapacağım. Bu ipi de içerisinde yürüterek hemen yan tarafa bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde çıt çıtımı kaplayacağım. Fakat uç kısımlarında biraz daha fazla doldurmanız gerekir. Çünkü kaymalar oluyor. O kaymaların olmaması için. Şimdi göstereceğim size. Şöyle aldık. Buradan da alırken şöyle parmağınızla ittirerek de alabilirsiniz. Normal de alabilirsiniz. Şunu hatta keselim ki kafa karıştırmasın. Tamam. Hemen şuradan bir kez daha batacağım. Bakın böyle almıyorum da şöyle parmağımla ittireceğim. Tığı hiç kıpırdatmadan üste çekiyorum. Sonra yönünü değiştiriyorum ki düz gelsin diye. Bu şekilde. Şimdi tekrardan parmağımla ittireceğim. Tığı hiç kıpırdatmak istemiyorum. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu şekilde kenarları normal alarak doldurabilirsiniz. Ben bir de bu iplerin bir tık incesiyle yaptığım modeli de size göstereceğim. Hangisini beğenirseniz siz de onunla yaparsınız. Şöyle doldurmalarınızı şu kenar kısımlarını sıka sıka yapın. Şöyle dibe doğru ittirin. Yani çok fazla kayma olsun istemiyorum. Çünkü üst kısmı hemen şurayı doldurduğunuz zaman eğer buraları bol yaparsanız ucu açılıyor ve aşağıya doğru kayıyor. Tabii ki müşterilere böyle ürün göndermek istemezsiniz. Ben şimdi buraya kadar yine ördüm. Buraya geldiğimde şöyle parmağımla ittireceğim. Tığımı hiç kıpırdatmak istemiyorum. Alıyorum. Tığımı çıkartıp şöyle ön tarafından takıyorum ki iki kat düz bir şekilde buraya kaplama yapsın. Böylelikle ucumuz daha kolay kapanıyor. Şimdi bunu aldım. Hemen ön taraftan. Yani 2-3 kez uç kısımda bunu yaparsanız da olabilir. Ben şu an 2 kez yaptım ve kapandı. Şöyle. Şimdi uç kısımda şuraları iyice kapatalım. Uç kısma geldiğimizde çıt çıtımızı açıyoruz. Şöyle ileri doğru ittireceğim. Tamam. Şimdi tekrardan doldurmaya devam edeceğim. Burası çok sivri diğer kısımlarına göre. Burayı örerken biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi birlikte devam edelim. En azından nasıl işkenceler çekiyoruz birlikte görelim. Yıldız çıt çıtı örmek çok zor. Normal çıt çıtlara göre bana çok zor geliyor. Ama tabii ki başka bir işlem uygulamadığımız için üstüne kolay bir model. Bakın buraya kadar ördük. Buraya geldiğimizde zaten çok sivri. Mecburen tığınızı hiç kıpırdatmadan bunu buradan alın. Alamıyorum. Aldım. Hemen ön taraftan şöyle iki katlı uygulayıp bunu buraya şöyle sıklaştırıyorum. Şimdi tekrar önden aldım. Şuraları şöyle iyice sıkılaştırın. Uç kısımlarının açılmamasına dikkat edin. Hani buralarda püf noktalarınız uç kısımlarının çok iyi bir şekilde dolmuş olması. Şimdi devam edelim. Çıt çıtımızın santimini söyledim mi? Çıt çıtımız 4 santim. Evet.
tığ olarak da 1.25 kullanıyoruz dedik. Şimdi arkadaşlar tabii şeyi kaydırdım. Tamam, yakaladım. Şimdi tekrardan devam ediyorum örmeme. 2 tane ucum kaldı. Gayet iyi gidiyoruz bence. Allah. Hemen kendime nazar değdirdim. Allah'ım ya. Çok ustayımdır kendime nazar değdirme konusunda. Evet, buraya kadar ördüm yine. Yine uç kısımdayım. Ne yapıyorduk uç kısmıma geldiğinde? Hatta buraya bir tane daha alır. Yani baya doldurun. Çünkü puf puf olduğunda daha güzel oluyor. Şimdi bu şekilde önden doladım. Ve aldım. Şöyle önden ipimi uzattım. Tığımla aldım. Amaç burada tığı çok fazla kıpırdatmamak ki uç kısım hani tığı kıpırdattığınızda kayma oluyor. Şurası büyük olduğunda, mesela şöyle büyüdüğünde, kendiniz aldığınızda burası açık olduğu için uç hemen açılıyor. Ama mesela şurada sonuna kadar ittirip buradan ipinizi hemen aldığınızda, tığınızı hiç kıpırdatmadığınızda, burası sıkı olduğunda burası çok güzel bir şekilde örülüyor ve kapanıyor. Delik oluşmuyor. Hani buna dikkat edelim. Bu kadar. Şimdi burayı da hallettik çok şükür. Şimdi son ve 5. kaplama kısmındayız. Buraya kadar izleyenler videomu beğenip yorum yapsınlar. Teşekkür ederim beğendiyseniz. Evet, sonuncuyu yapıyorum. Hatta sonuncu şuradan aldım. Şimdi sonuncunun şurasında kat üst üste gelmeler olabilir. O yüzden ona dikkat edelim. Çok üst üste gelmesin. Zaten buraya kadar kapattık. Şimdi alttan hemen alacağım. Diyeceksiniz ki Sevgi, bunu da nereden buldun yani? Niye ördün ki? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. İplerim vardı, değerlendirmek istedim. Dedim yıldız çıt çıtınız kullanabiliriz. Böyle çok güzel kaplanır. Çünkü pamuk iplerle ördüğünüzde bu çıt çıtlar maalesef kapanmıyor. Ama kurdeleyle falan kapamak isterseniz kapatabilirsiniz. Şimdi şöyle bir arkaya bakıyorum. Arkada her şey yolunda. Kapandı gayet güzel. Şu çıt çıtımı kapattım. Şurayı bir tane daha bence doldurabilirim. Şöyle açıp kapanıyorsa çıt çıtınızı Allah aşkına başlamadan bir deneyin. Bazı çıt çıtlar çünkü açılıp kapanmıyor. Hemen başlangıç noktasına kaydırmamızı yapacağız. Şuraya. Ve bir tane zincir çekip keseceğiz arkadaşlar. Şurada bir açıklık oldu ama onu şöyle parmağınıza ittirebilirsiniz. Ve arkadan gizlemelerinizi yapın. Zaten birincisini kesmiştik. İkincisini de şöyle, zaten çok kalın bir ip. Puf puf hemen içinden şöyle kayıverir. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle. Beni izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.